Selam, hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Konu başlığımız nasıl? Beğendiniz mi? Yine yorumlardan gelen, sizden gelen başlıklardan gidiyoruz. YouTube'a yazmışsınız. Ben de oradan aldım ve geldim. Çok güzel bir konu ama değil mi? Hadi bakalım. Yine bekliyorum böyle. Bir süre böyle gideceğiz ya sizin istediğiniz konuları yapacağız arkadaşlar. YouTube'da yazmış arkadaşlarımızdan, iç ses ailemizden birisi. Demiş ki tuttuğun el bıraktığın elden sıcak mı demiş. Biz de o zaman ne yapacağız? Bakacağız tabii ki bakalım. Sıcak mıymış? Değil mi? Ee, Ne yazmışsınız? Kesinlikle biliyorsun. Anlamadım, okuyamadım. Durun. Bakalım dışarı. Ha. Neyse. Ee, Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Hemen niyetlerimizi alıyoruz. Bakalım şu ekslere bir odaklanın arkadaşlar. Bir onları alalım şöyle ama bu sefer arkadaşlar sadece kendi iç ses aileme niyet alacağım. Yani sadece abone olan, bizimle aynı yolda yürüyen diyeyim. Ondan sonra yani bu çatı altındaki kişilere, iç ses ailesi, iç ses çatısı altındaki kişilere niyet alacağım. Çünkü öbür türlü dün de farkındaysanız çok enerji dağıldı. Hani zorlandım arkadaşlar. O nedenle niye o kadar dağılayım ki değil mi? En azından kendi iç ses ailem için parçalansam bile yüreğim gam yemez yani. Şimdi tabii şimdi bizim böyle bir de bıcırıklar var bana yazıyorlar şu an. Onlar beni de niyet al abla diye. Tabii ki alıyorum. Neyse. Evet hadi bakalım konu yakıyor. Yaksın. Benim iç ses ailem işte böyle konular bulur. Hadi bakalım. Tuttuğun el, bıraktığın elden sıcak mı diyoruz arkadaşlar? O zaman ne yapıyoruz? Önce niyetlerimizi alıyoruz. Eksinize niyet alın. Şöyle üçüncü kişi olanlar içindir bu açılım. Şimdi bunu söyleyeyim. Sonra oraya bazen hani konuyu anlamayıp konuyla ilgili, konu başlığı ile ilgili hani anlamsız yorumlar yazılabiliyor. Bence önce bir konuyu anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani tuttuğun el, bıraktığın elden sıcak mı dediğimizde ne oluyor? Demek ki birisi, başka bir el tutulmuş. Ha bu tuttuğu el bir partner eli de olabilir ya da işte ailesinin eli de olabilir arkadaşlar. Anlatabildim mi? Onun için konuyu lütfen anlayarak dinleyelim. Sonra yok konu başlığı bilmem ne olmasın yani. Önce anlayalım. Neyse. O zaman devam edelim. Ben arkadaşlar önce niyetimi alayım. Zamansız zamana niyet ediyorum ve iç ses ailemin en yüksek hayrına olmasına niyet alıyorum ve sizlere en doğru, en gerçek bilgiyi aktarmaya niyet ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman. Açılımımız başlasın. En doğru bilgi gelsin. Bakalım tuttuğu el bıraktığı elden sıcak mıymış? Sıcak soğuk oynuyormuşuz gibi geldi. Siz de oynar mıydınız? Biz çok oynardık çocukken. Sıcak soğuk. Hadi bakalım. Sıcak mı soğuk mu? Savaşçı. Bundan 3 tane alacağım pardon. Kurban. Kurban kurban. Kurbanı verdi.
Şöyle yapayım, şunu bir düz dursalar güzel olacak. Ay, hadi şöyle yapalım. Kış. Şu ikisi de gelmek istedi sanki. Ay bak, görüyorsunuz değil mi? Kontes geldi yine ya. Kontes geldi yine. Nefret ettik bu kontesten. Yakamızı bırakmıyor arkadaşlar. Yine iğrenç kontesimiz geldi. Tuttuğu el de bu yani. Bir dakika. Bir kart daha. İstiyorum değişik. Şunu alayım. Buradaymış. İki tane. İkisi bir düştü. Şöyle hatta geldi. Düştü mü? Hadi başlayalım. Şöyle. Şöyle olsun. Evet. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Şöyle görebiliyorsunuzdur zaten. Evet. Diyor ki, şimdi ilk başta bencilliklerini anlatmayla başladı. Tuttuğun el bıraktığın elden sıcak mı? Diyor ki bencillik yaptım arkadaşlar. Yani bir haksızlık yaptığının farkında kişi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu kişi sizi hani haksızlık yaptığını, bencillik yaptığını biliyor ama bir yandan da sanki böyle bir şey kaybetmiş de hani sizi kaybetmiş ama bir yandan da sizi böyle bir gözetleme, bir görme, uzaktan uzağa, yani sizin yaptığınızı, ettiğinizi merak enerjisi içerisinde. Şimdi arkadaşlar bu kişiyi nasıl veriyor biliyor musunuz? Biraz aç gözlü bir kişi olabilir. Hatta bir takım alışkanlıkları olabilir. Hatta böyle şey bile olabilir. Hani şans oyunlarına ilgisi olabilir, merakı olabilir. Yani ya da başka bağımlılıkları olabilir arkadaşlar. Ama oldukça açgözlü birisi olduğunu söylüyor. Hani birazcık da şey diyor, yani ben hani e, kendi karakterinden yola çıkıyor arkadaşlar. Hani böyle nasıl anlatabilirim bunu? Hep böyle bir arayıştan, hani daha iyisini arama isteğinden bahsediyor. Ee, ama ay bunu nasıl anlatabilirim? Yani birazcık hani böyle bazı insanlar vardır ya arkadaşlar, böyle gözleri sürekli hani böyle orada burada şurada böyle fıldır fıldır olan, sanki biraz öyle gibi arkadaşlar. Yani hani böyle gözleri fıldır fıldır.
Yani hep sanki böyle bir arayış içerisinde gibi. Sanki bütün karşı cinstekiler de yani ona şey hazır bekliyor. Tövbe yarabbim. Ama şey görüyor yani kendisini sanki biraz da öyle mi görüyor? Yani fıldır fıldır öyle diyeyim size. Arkadaşlar. Yani bencillik yaptığını söylüyor. Şimdi burada tuttuğu elle ilgili de bir problem var arkadaşlar. Ama yine bakın yani kişi hani kendisi de sanki kusurlu. Hani karşı tarafı zaten geçiyorum. Zaten en başta o rengini ve karakterini belli etti ilişki içerisinde. Ben şimdi size bu ilişkinin içerisinde neler dönüyor onu anlatacağım. Ama hani sadece karşı tarafa değil de hani kişinin kendisinde de var bir şeyler arkadaşlar. Yani bir problem kişinin kendisinde de olabilir diyor kartlar. Şimdi bir kere sevgi alışverişini bilmeyen bir karakterden bahsediyoruz. Yani sevgi hani nasıl sevilir? Yani o gerçek sevgiyi, o saf sevgiyi, işte sevgi alışverişini bilmeyen birisi olabilir bu kişi. Ve bu durumun devam ettiğini söylüyor arkadaşlar. Yani iki tarafta da sevgi alışverişi sanki yok arkadaşlar. Hani tuttuğu ne sıcak mı dediğimizde burada diyor ki yani sıcak falan değil ama diyor. Yani iki tarafta da sıcak değil. Hani tek taraflı değil. Yani iki tarafında birbirine karşı sanki böyle sadece kendisini düşünen, herkes kendi menfaatinde, kendi çıkarları doğrultusunda, bencillikler içerisinde ama taraflardan bir tanesinin de aşırı kıskançlıklar içerisinde olduğunu söylüyor. Ya muhtemelen bu karşı taraf arkadaşlar kıskançlık yapan. Yani burada bir kıskançlık olayları da var. Bir de sizin yani eksiniz sanki böyle bir takım gereksiz harcamalar da yapabiliyor, yapıyor. O nedenle bu kişiyi aynı zamanda bu ilişki içerisinde para kaybı da veriyor ama hesabını yapamadığı durumlar var. Ha, bu para kaybına etken bu kontes de olabilir. Bakın yani maddi bir kayıp var, tamam mı? Ama bu maddi kayba bu konteste sebep oluyor olabilir. Aynı zamanda sizin eksiniz biraz da böyle hava atmayı seven bir karakter olarak veriyor. Yani hatta hani deriz bazen diyorum ya cüzdanıyla hava atan kişilerden bahsediyoruz. İşte tam da öyle cüzdanıyla hava atan bir karakterden bahsediyoruz. Yani onun için güç gösterisi mi diyeyim artık. Demek ki başka hava atacak bir şey yok. Ancak öyle atabiliyor diyeceğim. Hay yorumlarımı katmayacağım. Neyse. Şimdi dediğim gibi yani ilişki içerisinde bencillikler olduğunu söylüyor ama burada bir menfaat ilişkisi söz konusu arkadaşlar. Bu menfaat ilişkisi sanki biraz hani yaşamla ilgili bir menfaat olabilir. Hani maddiyatla ilgili bir menfaat olabilir ya da işte kişinin hani o ne bileyim barınak olarak da görüyor olabilir aynı zamanda. Ama bir menfaat var bu ilişkinin içerisinde arkadaşlar. Menfaat var. Yani iki tarafında onun menfaati daha farklıdır, onunki daha farklıdır ama burada bir menfaat olayı dönüyor. E, Böyle yani biraz çok da şey masum bir ilişki değil benim gördüğüm kadarıyla ilişkileri. Ve diyor ki burada diyor bir takım engeller ilişki içerisinde bir takım engeller olduğunu. Arkadaşlar ya şey var burada bir kaos var bunların arasında. Yani çünkü bakın bir de şöyle bir durum var. Sanki hani sizin eksiniz hani geride bıraktığı kişi var onun. Hani sizi düşünüyor tamam mı? Bu ilişkinin hala içinde bitiremediğini, ondan sonra ve bu onların arasındaki ilişkiyi de etkiliyor olabilir bu durum. Çünkü bu bitmeyen bir ilişkisi var ya da düşüncelerinde yani eski ilişkisini tamamen içinden söküp atamadığından bahsediyor ve ama bu kişiye karşı da kendisini kanıtlamak zorunda kaldığı durumlardan bahsediyor arkadaşlar. Ama bunların arasına engeller attı kartlar. Yani engeller var. Hatta
dava bile olabilir. Hani hukuki olarak aralarına bir dava bile olabilir. Ya da arkadaşlar şey de olabilir. Yani hani evlilik yaptıysa ayrılmakla ilgili konular da olabilir. Ama fikir ayrılıkları var. İki tarafın arasında fikir ayrılıkları var, çelişkiler var. Bakın ve engeller var. Burada bir kaos var arkadaşlar. Yani bir kaos var. Ama bu kişiye karşı da, kontese karşı diyeyim, siz anlarsınız. Kontese karşı da hani kendini böyle kanıtlaması gereken bir takım durumlar var ama oradaki o kontes karakteri arkadaşlar kıskanç, aynı zamanda kıskanç. Kavga var aralarında ya. Kavga ve münakaşa veriyor. Sürekli bir güç gösterisi veriyor. Yani anlayışlı olmaya çalıştığı durumlardan bahsediyor. Ama burada şimdi bir de şöyle bir şey var. Sanki bir hata, hani bazen insan bir hata yapar, tamam mı? Yetmez, bir daha yapar ama ikinci hatasında bu sefer der ki ya, hani etraf ne der? Şimdi diyecekler ki çevresindekiler, hani yani hep başkaları mı hatalı? Yani çekindiği bir şey var arkadaşlar. Çekindiği bir şey var. Hani etraf ne der? Hep işte karşı taraf mı hatalı? Sende hiç mi hata yok? Yani insanların söyleyeceği şeylerden de çekiniyor. Çünkü burada sıkıntılı bir takım durumlar var. Ama bu durumu sanırım hani böyle idare etmeye çalıştığı zaman dilimlerinden geçiyor olabilir. Ama zorlu engeller veriyor arkadaşlar aralarına. Yani ve aklınızdaki yani ex partneriniz kendisiyle ilgili ya da parasıyla ya da malıyla, bilemiyorum, kolektif bir açılım sonuçta, yani sahip olduğu şeyleri korumak için oldukça çaba harcadığını söylüyor. Yani kendisiyle ilgili bir takım şeyleri de koruma altına almaya çalışıyor arkadaşlar. Ama bir şey var, yani orada bir hengame var aralarında. İlişki içerisinde bir durgunluk veriyor. Sürekli ertelenen bir takım durumları veriyor. Evet diyor, biz yepyeni bir yani ben yepyeni bir hayata geçtim. Ama diyor sanki bu yeni hayata geçtim ama bir yandan da diyor hayatındaki hani gidişatla ilgili düşüş gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu ne olabilir? İşte hastalık gelebilir, işiyle ilgili problemler gelebilir, hatta işsizlik gelebilir. Ondan sonra yani bir takım işlerin durağanlaştığından bahsediyor. Bir sakinlik döneminden bahsediyor. Yani eski ve bu kontes bu kişinin arkadaşlar hani eski alışkanlıklarından vazgeçmesini ya da işte hani kişinin bir takım alışkanlıkları vardır. Ne bileyim işte kimisi der ki ben şu saatte işte yürüyüşe çıkıyorum gibi, atıyorum bunu. Tabii ki yürüyüşe çıkıyorum ama o ona engel olur. Bu basit, en basit bir şey söylemek istedim. Yani onun kendisiyle ilgili, kendi hayatıyla ilgili böyle yapmaktan hoşlandığı alışkanlıklarından vazgeçmesi için hani çaba sarf etmiş olabilir ya da baskı yapıyor olabilir. Onun da kendisini iyi hissetmediğini söylüyor. Kendisine zaman ayıramadığını ve bu yaşantıyı tekrar tekrar gözden geçirdiğinden bahsediyor arkadaşlar. Yani tekrar tekrar kendi yaşantısını gözden geçirdiğinden bahsediyor ve artık bu ilişkiye farklı bir bakış açısıyla baktığını söylüyor. Değerlendirmeye çalıştığından bahsediyor arkadaşlar. Yani muhtemelen büyük kıskançlıklar oluyor orada. O nedenle de bir şeylere de engel oluyor demek ki bu kişi. Ve diyor ki hayal kırıklıkları yaşadım, yani diyor ya ne yapacağımı da bilmiyorum, pişmanım diyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Oturmuş nasıl? Yani diyor ki pişmanım, hayal kırıklıkları yaşadım. Yani aynı zamanda hüzünlü olduğunu da görüyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Kupalar devrilmiş. Burada dumanlar çıkıyor. Yani yanıyor, yıkılıyor ortalık. O da ne diyor? Mutluluğu umarken ben acı buldum. Ne sıcak el diyor. Ne sıcak. Buz, buz. Arkadaşlar. Çünkü burada mutluluğu umarken bulduğu acıdan, gelen acıdan bahsediyor. Yaptığı hataların farkına vardığından bahsediyor. Ve yeni çıkış yolları aradığından bahsediyor arkadaşlar. Bir de şimdi öyle enteresan bir şey var ki
bu hani tuttuğu el var ya arkadaşlar. Yani öyle çok sağlam bir el değil yani onu da söyleyeyim size. O, hani belki şey olarak hani değil yani onun için değerler yok arkadaşlar. Hani bazı kavramlar olur ya insanların hayatında bazı değerler olur. Hani bazı hepimizin yani bazı kuralları, tabuları vardır değil mi? Değişkenlik gösterse de bu kişilere karşı ama bu kişide yok işte arkadaşlar yok. Yok yani onun için fark etmiyor. Öyle diyeyim. Şimdi ve yani ex partneriniz olduğu yerde mutlu olmadığından bahsediyor. Ondan sonra bir dakika arkadaşlar bir saniye. Şu şarjıma bir şey oldu. Yani ex partneriniz pardon tamam kapat kapıyı. Çok özür dilerim. Eşim geldi de onun şarjını almışım özür dilerim. Böyle bölündü. Neyse arkadaşlar diyor ki e, olduğu yerde arkadaşlar bulunduğu yerde e, çok mutlu olmadığını söylüyor. E, ve sanki böyle bir sessizlik içerisinde şu an ilişki içerisinde de bir sessizliğin olduğunu ve bir takım şeyler var arkadaşlar. Yani bir takım hani birlikte böyle planlar yaparsın ama sonra bu planları e, ertelersin. Yani ertelediklerini söylüyor arkadaşlar. Yani hayatın yani bu ilişkinin artık hani gerilim halini gerilim filmi gibi diyeceğim. Yani ilişki artık bir gerilimden ibaret arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ve bu gerilimden kurtulmak istediğini söylüyoruz. Yani kaçmak isteği içerisinde. Evet sessizleşmiş, sakinleşmiş, durgunlaşmış ama şey var burada. Yani bir kaçış isteği var çünkü mutlu değil. Hayatını, her şeyini sanki bir bekleyişe almış. Şimdi yazdığınızı gördüm. Enişte geldi bu bize bir işaret mi? Ve öyle de oldu diyoruz. Bu size bir işaret. Evet. Şarjını alıp gelmişim onun kendi şarjım diye. Kusura bakmayın. Ya işte mutsuz. Yani geri çekmiş kendisini, ilişki içerisinde geri çektiğini söylüyor, bir takım problemler olduğunu ve o problemlerin henüz çözülmediğini, kararlar verilmeye çalıştığını söylüyor arkadaşlar. Ama bir türlü ilerleyemediklerini hep yani sorunun diyor birisi bitiyor, birisi başlıyor ama hani derler ya böyle kafam artık hani kaldırmıyor, hani zihnim allak allak bullak yani o da o şekilde ama işte bu karşı taraftaki kişi biraz sıkıntılı arkadaşlar. Biraz sıkıntılı. Şimdi burada beyler size de seslenmek istiyorum. Hani ben şimdi böyle anlatıyorum ama burada hani dişil enerjiyi değil de direkt dişi enerjiyi veriyor. Yani siz dinlerken lütfen ona göre dinleyin. Çünkü hani dişi enerji veriyor. Yani bir kadın diyelim. Anlatabildim mi? Yani burada da beylerin beni hani doğru anlamasını istiyorum. Çünkü sonra kafalarına takılır. Hani acaba hayatında bir isim var. Hayır burada bir kadın enerjisi var arkadaşlar. Dişi enerji var. O nedenle kızlar maalesef dişi enerji artık öyle diyeyim size. E, böyle yani. Şimdi burada bir tabii geri çekilme isteği var. Bu durumdan kurtulma isteği var ama şu sıralar biraz sakin ve durgun olarak görüyoruz ex partnerinizi. Şimdi aynı zamanda bakıyoruz ki bir karar verme zamanında olduğunu söylüyor. Yani karar vermek istediği bir durumdan bahsediyor arkadaşlar ve bir şeyleri artık hani geride bırakma isteği. Yani artık her şeye bir sünger çekip ilerlemek isteği. Hatta kendi sorumluluğunu almak artık yani ne olursa olsun dediği bir enerjiden bahsediyor ama arkadaşlar şimdi öbür şey sıkıntılı. O kadın dişi enerji sıkıntılı arkadaşlar. Anlatabildim mi? O dişi enerji sıkıntılı. O fena yani öyle diyeyim size. O fena. Dişi enerji fena. Büyük bir değişimden bahsediyor.
Ondan sonra kişinin duygularında büyük değişimler olduğundan bahsediyor. Radikal değişimlerden bahsediyor arkadaşlar. Yani artık hani bir takım durumlarla da empati kurmaya çalıştığından bahsediyor ve hani o doyum sevgide bir ilişkide hani o doyuma ulaşamamaktan bahsediyor arkadaşlar. Yani bu yaşadıklarım sayesinde diyor kendimi daha iyi anlıyorum. Artık kendi iç dünyasını da çözmeye başlamış. Kendisini daha net anlayabildiğini arkadaşlar. Ama büyük değişiklikler olduğunu, hatta bu değişikliklerin duygusal hayatında gerçekleştiğini söylüyor. Ve bakın burada da ne gelmiş. Diyor ki dinarların onlusunda saf altın ateşin kalbinde bile mutludur. Nasıl mutlu olacaksın? Hadi bakalım, değil mi? Ee, Yani birazcık da şimdi şöyle söyleyeyim size. Şimdi aşk hayatı ile ilgili özellikle bu kişi ne düşünüyor biliyor musunuz? Aileyle ilgili şanssızlık veriyor bu kişiye. Yani bu aile tabii ki hani kurduğu aile olabilir, geride bıraktığı ya bir aile ya da annesi babası hani o birlikte olduğu nasıl bir aile ise nasıl bir aileden çıktıysa artık bu aileyle ilgili problem var arkadaşlar. Oradan da ona sanki gelen kötü olumsuz durumlar var. İşte ilgili gelen bir şeyler var yani kişinin üzerine gelen belki karmalar olabilir. Ondan sonra ama ailesinde de sıkıntılı durumlar veriyor. Yani kendisini aile konusunda da şanssız olduğunu düşünüyor. Evet. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Sanki böyle kuşaktan kuşağa aktarılan bir şey var kişinin üstünde. Yani aileden gelen karma diyeyim size. Hani kuşaktan kuşağa aktarılıyor bu. Yani nesiller yani demek ki birkaç kuşak ötesinden de geliyor olabilir. Çok fazla paraya düşkün olduğunu söylüyor bu elini tuttuğu kişinin. Çok fazla maddiyat maddi mad, konuşturmuyorlar beni. Neyse yani çok fazla materyalist bir insan diyelim. Ondan sonra bunun da farkında kişi. Ve belki de bu sebeple onunla belki evlenmek daha istemiş olabilir ya da evlenmiş de olabilir ya da yanında arkadaşlar. Ama böyle bir takım çıkarlar için diyor. Bunun da kişi farkında. Ama farkında ama bunu nedense hep görmezlikten gelmiş. Çünkü onun da kendi menfaatleri var. O da kendi menfaatlerini düşünmüş, kendi çıkarlarını düşünmüş. Bu nedenle de diyor ki hani hareket etmedim, yani bir şey yapamadım, yapmadım, bekledim ama burada der ki şu kartta da bakın. Burada da der ki beklemenin artık olumsuz yol açacağı bir döneme girdiğini söylüyor bu kişinin. Yani bu kararsız tutumunu artık bir yana bırakıp harekete geçmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü yoksa artık hani sonuçlar daha kötü olacak. Neden? Bakın şimdi. Göstereceğim size. Döktüm kartları da. Bakın sonuç nereye gidiyor? Şimdi bakın. Sonuç bu yolda ruhlar korku ile denenir. Bakın ordu ve askerler gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim demiş. Asaların ikilisi ve arkasından kılıç dokuzlusu. Asaların ikilisinde ne diyordu? Hani değil mi? Hani o beklemenin artık olumsuz sonuç sebep olacağını söylerken bakın ne geldi. Artık diyor ki yani hani bu işin sonu bu ilişkide çok da hani iyi olmayacak. Yani bu yolda ruhlar korku ile denenir. Bakın korku ile. Yani işin boyutunun artık hani çok daha farklı boyutlara geleceğini söylüyor arkadaşlar. Yani artık hani o ruhundaki karanlık dönemi yaşayacaklarını, ondan sonra belki şiddet dahi olabilir yani bunların arasında. Çünkü bu kart şiddeti de anlatır. Yani kavga, gürültü, şiddet. Zaten burada da merkezde de kavgayı verdi. Burada şiddeti verdi arkadaşlar. Şiddet tehlikesini söyler. Ondan sonra yalnızlığı anlatır. Derin sıkıntılardan bahsediyor. Ama acıdan doğacak bir dönemin içine gireceklerini de söylüyor. Hayır arkadaşlar, tuttuğu el bıraktığı elden sıcak değil. Yani şu an tuttuğu el sıcak değil. Nasıl kıyaslayalım? Anlatabildim mi? Yani tuttuğu el kesinlikle sıcak falan değil.
Orada kavga var, kaos var. Ondan sonra sıkıntı var ama karanlık bir dönemin içerisinde girdiğini, acının doruk noktasına kadar çıktığını söylüyor. Ve sonra yukarıdakilere bakalım şimdi. Kış zaten görüyorsunuz. Kış da zaten neyi anlatıyor bize? Yine sıkıntılı zamanlar. Yani şey sıkıntılı arkadaşlar. Bu kadın enerjisi çok sıkıntılı bir enerji. Tehlikeli bir kadın yani. Hem de öyle sıradan tehlikeli bir kadın da değil. Yani her şeyi yapabilecek bir kadından bahsediyoruz. Sayın Kontes'te tehlikeli bir kadının olduğunu söylüyor ya. Ondan sonra ve bu kadın arkadaşlar hani diyorum ya böyle çok masum bir kadın değil. Hani nasıl anlatabilirim? Ay bunu burada söylemek çok şey ayıbıma gidiyor ama hani bu kadın yasak ilişki ya da işte hani cinsellik yaşayabilir. Yani o kişiyi çok da önemsemez der. Çünkü kontes buna bakmaz arkadaşlar. Yani gerekirse onu da yaşar. Ya da ne gerekirse onu yapar. Tehlikeli bir kadın bu. Yani masum görünür. Etrafa kendisini böyle çok masum göstermeye çalışır. Ondan sonra ama mümkün değil yani böyle çok tehlikeli bir kadındır yani. Çok şey gösterir kendisini. Hani böyle nasıl bazı insanlar vardır yani böyle çok dindar gösterir, çok namuslu gösterir diyeyim. Ama tam tersi yani içi seni dışı beni yakar mı denir buna. Ne denir bilemedim. Yani farklı yani ya da görüntüsüyle düşünceleri yaşamı mı farklı ama farklı arkadaşlar tehlikeli bir kadın yani öyle söyleyeyim size. Tehlikeli bir kadından bahsediyor burada. Yani ve kış enerjisini veriyor. Zaten sizinki de farkında artık yani. Bunun farkında. Zaten sessizlik ve sakinlik diyor ki burada zaten diyor akışına bıraktılar. Bakın kış kartı akışına bırakmayı anlatır. Yani ilişkide sessizlik ve sakinlik hüküm sürüyor der. Artık direndikleri şeyleri hani bu ilişkiyi yürütmek için böyle direnmişler ya. O direndikleri olayları artık eskisi kadar direnmiyorlar ve bitmesine izin verdiklerini söylüyor. Yani kış kartı artık hani bu sayfanın komple biteceğini ve bu durumun da kabullenileceğini söylüyor. Ve burada da ne diyor? Bu kadersel diyor. Yani ne diyor? Rüzgar gülleri döndükçe kader şekillenir. Yapabilecek bir şey yok. Yani böyle bu kadar kötülüğe karşı yani bu kötülüğün sonucu bu olacak zaten arkadaşlar. Yani ne ekersen onu biçersin. Ve burada Aralık, Ocak, Şubat aylarını veriyor. Aralık, Ocak, Şubat. Onu da bilahare söylemek istedim. Yani üçüncü kişi diyeyim sıkıntılı ama tehlikeli bir kadın yani. O bir kere bas bas bağırıyor. Farkındaysanız yani üçüncü kişileri aklımıza getirdiğimiz anda kontes kartı şak diye geliyor oraya. Ve sonra neyle başladık? Savaş kartıyla başladık. Bir cengaverden bahseder. Seçim yapılması gerektiğini anlatan bir karttır. Bakın burada bir savaşçı var. Gördünüz mü? Atın savaşçı ortada. Atın birisi bu tarafa bakıyor, birisi bu tarafa iki bayrak flag diyecektim. İki ayrı bayrak. Ha, iki ayrı bayrak. Ondan sonra yani ne tarafa gideceğini anlatabiliyor muyum? Yani seçim yapması gerektiğini, bir yol ayrımında olduğunu, artık yaptığı seçim yani seçimin arkasında durması gerektiğini, savaşması gerektiğini, hatta o kart onun neyi seçmesi gerektiği konusunda da zaten onu uyarıyor. Yani gideceği yolu da aslında bir nevi gösteriyor ona. Ve burada gördüğünüz gibi kurban dedi. Yoksa dedi kurban edileceksin. Yani kurban edileceksin. Dileklerinin gerçekleşmeyeceğini söylüyor arkadaşlar. Ama burada bir kan akacak diyor. Yani kan akması gerekiyor. Ve burada da der ki bakın bu şu kartta da diyor ki favor çizilmiş bir kader olduğunu zaten burada da verdi kaderi. Burada da der ki çizilmiş bir kader var.
Yani kader diye bir şey var arkadaşlar. Onu söylüyor. Kader diye bir şey var. Çizilmiş bir kader var. Bu kadere inanılması gerektiğini, yaşanılan her şeyin, şu kontesim bile diyeyim size, yaşanılan her şeyin bir sebebi olduğunu, bir bağlantısı olduğunu ve bunun e, bu kişi için aslında bir lütuf olduğunu, gideceği yolu bulabilmesi için bir lütuf olduğunu, bu yolun demek ki yolunu aydınlatabilmesi için çizilmiş bir yol olduğundan bahseder arkadaşlar. Ama burada diyor ki kader diye bir şey var. Yani bitmesi gereken de biter yani. Burada sıkıntıları veriyor. Ruhlar korku ile denenir. Bakın. Öyle lay lay lom değil yani. Arkadaşlar tuttuğu el çok sıcak değil, soğuk soğuk, hatta çok soğuk. Evet. Ayrılık rüzgarları esiyor burada. Benim gördüğüm bu. Ayrılık rüzgarları, ayrılık çanları çalıyor. Şey var arkadaşlar, yani birbirlerine karşı o hani sadakat mi desem artık, o şey yok. Hani samimiyet yok. İlişki içerisinde samimiyet yok. Nasıl sıcak olsun? Baksanıza şunun bakışı bile ne tuhaf. Görüyorsunuz ilişkide nasılmış kış. Buz gibi. Soğuk diyor. Tuttuğun el sıcak mı diyoruz. Zaten kış kartıyla başladık. İlk baştan söyledi soğuk olduğunu. Kartları evet, tuttuğu el bıraktığı elden soğuk mu sıcak mı dedik. O da bize soğuk dedi arkadaşlar. Ya. Şimdi ne soralım? Sizin elinizi soralım mı? İki kart da ona düşürelim olmadı. Bakalım bıraktığı el için ne diyecek? Hadi bakalım, bıraktığın el diyorum. Şuradan alalım. Bıraktığın el. Ay inanmıyorum. Bakın bıraktığı elin. Mor. Bıraktığın el dedim. Bıraktığın el. Mor. Ay bak onu bırakmış işte, yelkenli ayrıldım diyor. Ay ama kader çarkını yine, ay bunu kader bir daha alacağım ya. Kader çarkından sonra of savaşacağım der bu kartta. Durun şimdi. Heyecanlandım. Heyecanlandım. Hadi bakalım, bıraktığı ele bak ya. Uçtu gitti. Nereye gitti? Alamıyorum da arkadaşlar. Hem de ön yüzü gelmiş. Uçan kart. Bir de şundan alalım. Çok içimden geldi. Larolar. Bıraktığın el. Söyle bıraktığın el için. Bilge. İdrak etmiş işte. Kaynak. Kaynak geldi. Bu X kartıdır. Günaha çağrı. Ve sonra ne alacaktım? Neyse bu kadar yeter. Sonra bir kartlarda bir tane enerji şey alacağım. Durun. Göç. Bıraktığın el. Vallahi anlatıyor. Bırakmasaymış değil mi? Ama şey arkadaşlar, işte biraz önce onunkinde dedi ya, bazı şeyler hani lütuf olarak verdi. Demek ki
Bir şeylerin yaşanması gerekiyor olabilir. Ondan sonra bir şeyleri öğrenmesi gerekiyor olabilir, tecrübe etmesi gerekiyor olabilir. Öyle söyledi. Bakalım devam edelim. Şimdi sizinle ilgili bıraktığı elle ilgili ne diyor? Diyor ki ben diyor onun elini bıraktım bırakmasına da diyor. Ama diyor şimdi diyor her şeyi bakın göç demek. Her şeyi geride bırakıp şu anki durumunu terk edeceğini söylüyor arkadaşlar. Her şeyi diyor geride bırakacağım, şu anki durumunu terk edeceğim diyor. Net. Artık yola çıkmanın ve varılacak yerin selametini müjdeliyor. Ya yani artık gitmek gerektiğini söylüyor bulunduğu yerden. Her şeyi geride bırakıp şu anki durumunu terk edip gitmek gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Muhteşem verdi, muhteşem. Ve evet diyor, evet. Yani bir ayrılık yaşadık. Bakın yelkenli geldi. Ama bu ayrılık yine diyorum ya arkadaşlar, hani üzülmeyin. Bazen her şerde bir hayır, her hayırda bir şer var diyoruz ya. Aslında şurası resmen onu anlatıyor. Yani şunun üzerine bir büyük harflerle bir yazı yazsak herhalde ben sadece onu yazardım. Ondan sonra çok güzel. Ve zaten mor bulutlar biliyorsunuz ki hani duygusallığın ön planda olduğunu anlatan, birbirlerinizin duygularını hissedebilen çiftlerin rengidir arkadaşlar. Aynı zamanda mistik güçleri de temsil eder. E, Ve birbirinizi çok, yani diyor ki ben onu çok 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 sık rüyamda görüyorum diyor. Ve her seferinde arkadaşlar, siz de onu rüyanızda gördüğünüz zaman hani bilin ki karşılıklı bu iletişim var. Yani birbirinize siz hissettiğiniz, hani o ruhların şeyinden bahsediyor. Birbirlerine hani seni hissediyorum mesajı veriyorlar aslında. Hatta mor bulut çiftlerinin bağlarının hani çok zor kopabileceğinden bahseder burada. Tanışmalarının da asla bir tesadüf olmadığını söyler ve burada der ki bu hani kadersel, zaten kadersel olduğunu burada da görüyoruz. Yani onun kadersel olduğunu zaten burada da görüyoruz. Evet, burada bir ayrılık yaşanmış. Ama işte bu ayrılığın aslında bunun da kaderin bir oyunu olduğunu söylüyor kartlar. Yani evet, bir ayrılık yaşandı ama bu da kaderin bir oyunu. Yani onu da göz ardı etmemek gerekir. Ama her ne kadar diyor bir ayrılık yaşanmış olsa da bakın, evet burada bir ayrılık yaşanmış olsa da diyor ki o rüzgar gülleri döndükçe diyor kader şekillenir, sen sakin ol diyor bak. Ve arkasından neyi verdi? Kişinin hayatında kavgayı, kaosu, hep kavga veriyor buna yalnız. Korktum. Evet, kavga var, kargaşa var hayatında ya. Yani köprülerin yıkacağından bahsediyor. Yani köprüleri yıkıp gelecek arkadaşlar. Hatta şey der, anlaşmalar feshedildi der o kart. Aynı zamanda kendisini hani böyle huzursuz hissetmekten, ondan sonra ve çok böyle geri alınması mümkün olmayan sert sözlerin havada uçuştuğunu da söylüyor. Ha, bu arada bu sözleri size de söylemiş olabilir. Yani bundan da korkuyor olabilir. Ama sonra ne diyor? Yani yine bir şeyleri bırakmaktan, işte yepyeni bir sayfa açmaktan. Çünkü ben çok değiştim diyor burada. Bakın, bu büyük bir değişimi anlatır. Ben diyor çok değiştim diyor. Yani inanılmaz bir değişim olduğunu, ondan sonra aslında ideal partnerin siz olduğunuzdan bahsediyor. Ve bu ilişkiyi de yepyeni bir sayfa açarak yepyeni bir boyuta taşımaktan bahsediyor arkadaşlar. Aynı zamanda belki de birlikte işte bir eve taşın, ondan sonra yeni bir şehre gitmek, belki de size gelip şunu demek istiyor. Hani yani gel buralardan gidelim mi? Yepyeni bir şehre mi gidelim? Ya da siz farklı bir şehre mi gittiniz? Ya da o farklı bir şehre mi gitti? Yani bir şehir değişikliği de olabilir, taşınmak da olabilir. Arkadaşlar bir şey var burada onun anlatmaya çalıştığı. Çünkü kolektif bir açılım arkadaşlar. Bunu size şimdi nasıl anlatayım ben?
Burada diyor ki yani bir yepyeni bir şeyden bahsediyor. Yepyeni bir eve taşınmak olabilir, yepyeni bir şehre gitmek olabilir, yepyeni bir ülke olabilir. Olabilir yani. Evet. Burada hani belki elimi tut diyecek olabilir. Anlatabildim mi bilmiyorum. Ya da sen de gel ya da ben geleyim gibi durumlardan bahsediyor arkadaşlar. Ay çok güzel ya. Hoşuma gitti, size söyledikleri çok güzel. Öbür tarafta ama çok feci darbe yiyecek. Ama ya hak ediyorlar, boş verin. Ve görüyorsunuz ki merkeze neyi attı? Bilinçaltına attı. Tamam mı? Ondan sonra endişeleri var. Şaşkınlık içerisinde. Ondan sonra mahcubiyet. Bakın bu mahcubiyeti anlatır burası. Mahcubiyetten bahsediyor, size karşı mahcup bir kere. Yani o bıraktığı ele karşı mahcubum diyor arkadaşlar. Çünkü hep kararsızlık yaptım ona karşı diyor. Bu kararsızlık sonucunda diyor onu elimden kaçırdım ya da kaybettim. Ona blöfler yaptım, yalanlar söyledim. Hatta ve hatta yalanlarım açığa çıktı. Ama yani yalan söylemiş, yalanlarını ya yakaladınız ya açığa çıktı, bir şeyler ortaya çıkmış. Ondan sonra ve zor duruma düşmekten bahsediyor. Belki de diyor fırsatı kaçırdım. Yani belki de fırsatı kaçırdım. Ve şu an diyor başka bir şey hani göremiyorum. Ondan sonra yani bir şey değerlendiremediğini söylüyor ama daha önce diyor biz birlikte diyor hani gerçekten hani güzel bir olay yaşadık. Ama kadersel olarak da bir engele takıldık diyor, ilerlemenizin bir engele takıldığını. Evet, bir yandan da sizi kaybetmekten, o sıcak eli gerçekten kaybedebileceğini söylüyor. Ve bu eli kaybedebilirim ama diyor, bakın şimdi burada söylediği şeylere bakın, şuraya. Başka birilerinin bu ilişkiye göz dikmesi sonucunda diyor bizim bu ellerimiz ayrıldı seninle. Arkadaşlar, üçüncü bir kişinin göz dikmesinden bahsediyor burada. Yani başka artık enerji zaten gördük ki hangi enerji açılımımız da zaten şeydi yani. Kontes size. Kontes açılımı. Kontesin göz dikmesiyle, yani üçüncü bir kişinin göz dikmesiyle diyor de işte sallantıya girmiş ya da arkadaşlar yani yine tabii ki sizinle ilgili başarmak istediği durumlar olduğundan bahsediyor. Sizin aslında çok becerikli olduğunuzu da düşünüyor. Ve bir de siz şey yaparmışsınız. Şöyle bir şey söylüyor. Yani imkansız olan bir şey bile hani başarır diyor. O imkansızı bile başarır. Yani sizi öyle gördüğü, öyle yüksek enerjide görüyor arkadaşlar. Hani hayatınızda bir takım engeller gelmiş olabilir. Bu kişi de o engelleri ya biliyor ki diyor ki o engelleri diyor kolaylıkla atlatır diyor. Ondan sonra ve kendisini diyor o hani yepyeni bir döneme götürür. Yani kendi önündeki yolları açabilecek yetenekte diyor. Hani imkansızı başarır diyor. Ondan sonra ayrıca işte kendinize olan saygıdan, güvenden ya da bahsediyor ki daha önce sizi belki hani yüzünüze karşı ya da arkadaşlar hani şey de olabilir. Hani arkanızdan da söylemiş olabilir. Yani hani özgüven eksikliğiniz olabileceğini de söylemiş olabilir. Farklı yani saçma sapan şeyler, hiç girmeyeceğim o konulara. Saçma sapan şeyleri konuşmalarla canınızı sıkmış olabilir arkadaşlar. Ama ama şimdi de diyor ki aslında onun yani biliyor siz kendisine yani güvenen birisiniz ya da etrafınızdaki insanların da size saygı duyduğunu, yani öyle bir insan, bir çizginiz var ya en azından. Onu diyeyim size, bir çizginiz var. Kişi de bunu biliyor yani etrafta sizi nasıl görüyor bunu biliyor. Aynı zamanda bakın bir o bilgeliğe gelmiş zaten. Siz hani o saf bilgiye de gelmiş, o saf enerjiye de gelmiş ama sizinle ilgili de yani bu kararlı bir kere biliyorsunuz şu kart da X kartıdır. O şeyle neredeyse hemen hemen aynı, o kupa altılısı var ya arkadaşlar, onun gibi. Yani güzel bir karttır yani. Yani o ruhsal olarak e, yükselmekten bahseder bize bilge kartı.
Aynı zamanda burada da ne diyor? Dönmek istiyorum. Dönmeyi anlatır arkadaşlar. Dönme isteğini anlatır. Geriye dönmekten bahseder. Geçmişten bahseder. Geçmişi hatırlamaktan bahseder. Gözünün önünden o geçmişin gitmediğinden bahseder. Yani aslında sizi hani evi olarak gördüğünü ve evine dönmek istediğinden bahseder arkadaşlar. Ve bunu düşünerek hayatına çekme isteği içerisinde olduğunu söylüyor. Aynı zamanda aynı zamanda ne diyor biliyor musunuz? Tutkularından bahsediyor diyeyim size. Yani sizinle ilgili belki hayalleri var, belki tutkuları var, belki bu konuda çok özlemiş olabilir. Ama güzel yani, güzel arkadaşlar, güzel şeyler söylüyor. Ama zamanında size karşı çok peşin hükümlülük yapmış olabilir. Belki kendinizi hani bu kişiyle ayrıldığınızda hani bu konudan kaynaklı bir ayrılış yaşadığınızı düşünmüş olabilirsiniz. Ama şimdi de diyor ki çok moralsizim, çok canım sıkkın. Ondan sonra çünkü oldukça moralsiz olduğunu görüyoruz bu konuyla ilgili. Ama kişi zaten onun sizi bu hale getirenin zaten hani üçüncü kişilerin göz dikmesi derken yani böyle sıkıntılı durumlar da yaşatmış olabilir size. Yani sınavlarınızın kaynağı olarak bunu da veriyor ama bugüne kadar diyor ki hep sana karşı peşin hükümlü davrandım ama işte iş öyle değilmiş arkadaşlar. İş öyle değilmiş. Aslında hangi elin sıcak, hangi elin soğuk olduğunu aslında sistem ona öğretiyor. Ben öyle söyleyeyim size, tamam mı? Yani tuttuğun el sıcak mı? Sıcak değil, buz değil. Ne kutuplar gibi olmuş yani. Kuzey kutbu gibi olmuş. Buz, kavga, kaos, karmış hatta şiddet bile olabilir diyor. Yani öyle de sıkıntılı. Yani en azından bir şey. Ama bakın bunları söylüyor. Kartlarda diyor ki orada dur. Bu yaşananların hiçbirisi diyor öyle rastgele yaşanmıyor. Bu yaşananlar hani tesadüf değil. Yani birazcık da teslimiyetten söz ediyor. Birazcık da akışa teslim olmaktan bahsediyor arkadaşlar. Ben burada bir 7 rakamı gördüm. O 7 neyle ilgiliydi ama bu kartlarda gördüm yine. Hani o üçüncü onların kartlarında görmedim. Sizin kartlarınızda bir 7 rakamı gördüm arkadaşlar. Bilmiyorum neydi bir an gördüm. O yüzden söyleyeyim dedim. Şimdi ama güzel oldu. Güzel şeyler söyledi. Ondan size çekeceğim bunu ben. İki tane birden. Küçücük ya bunlar. Ay hasta bu ya. Hasta ve üzgün görüyor musunuz? Hasta, üzgün. Bakın. Hasta ve üzgün. Ama bak kaç açılımdır farkındaysanız hep hasta çıkıyor. Hasta ve üzgün. Ya evlendi yani burada aranızda aranızda diyeyim yani kolektifte şimdi evli olabilir, bir evlilikle ilgili bir konu olabilir, gidip evlenmiş olabilir ya da sizinle mi evliydi, evlilikle ilgili bir konu da var ama bu kişi hasta, üzgün, ya da sizinle evlilik hayali mi kuruyor, bakalım şimdi göreceğiz. Oo. Durun şu diğer kartları da alacağım arkadaşlar. Şuna bir destek atacağım ben şimdi. Merak ettim. Ben sizden meraklı. Çünkü burada sadakati anlatıyor. Evlilik ve sadakat. Bu kişiyle evliyse, belki evliydiniz. Belki sadakatsizlik yaptı. Ya da evlenmek istiyordunuz. Sadakatsizlik yaptı. Burada yaptığı bir şey var arkadaşlar. Ya da gitti başkasıyla evlendi. Yani bunu siz artık kendi hayatınıza göre yorumlayacaksınız. Ama bakın burada bir mezar var bakın. Ölmüş gitmiş. Orada ya sadakati anlatır ama burada yanlış yapılan durumlar var. Kişinin hasta ve üzgün olduğunu da söylüyor.
Durun bakalım, şundan alalım bir de. Hah, geldi yine. Üzgün, kötü bir şeyler oluyor ona ya. Üzgün bu. Üzgün. Yani o üzülünce nedense ben üzülemiyorum. Yani o üzgünse ya ne yapalım? Ne diyeyim? Ne diyelim bilmiyorum. Çünkü burada aynı zamanda değişmekten bahseder. Bakın, değişmekten bahseder. Çok özür dilerim, bir su içeceğim. Ay, sesim gitti bir anda arkadaşlar ya, kusura bakmayın. Baksanıza, burada ay yine gidiyor. Ay, toparlayalım artık. Değişmekten, değiştirmekten bahseder. Ondan sonra e, yargılama. Bakın, burada hakimin karşısına geçmişler. Görüyor musunuz? Bir mahkeme oluyor burada. Bir yargılama var. Ama sonu da umutsuzluk. Bir ayrılık yaşayacak diyor arkadaşlar. Ve kişi değişecek. Görüyor musunuz? Bakın, şöyle yapayım. Bir hakimin karşısına geçiyor. Bir yargılama var. Ya da mahkemelik bir durumu var, ya da mahkemeden korkuyor. Ondan sonra umutsuzluk içinde olabilir. Gördünüz mü? Umutsuz. Bir tane daha atacağım üstüne. Ya da bir ayrılık. Bekleyen kadın çıktı yine. Onu bekleyen birisi var. Beni bekleyen var diyor. Evet. Bunun sonucunda onu bekleyen birisi olduğunu da biliyor. Yani bekleyen, beklenti içinde olan birisinin olduğunu söylüyor arkadaşlar. Üzgünmüş arkadaşlar, ne diyelim, bakın bu halde sizinki. Ama burada bekleyen kişi de bakın ona doğru bakıyor yalnız. Ama burada bir iş halloluyor, onu da bilin. Şuradaki iş halloluyor. Ya. Hadi bakalım. Neyse, mühürleyin gitsin ya. Karışık çıktı onlarınki. Zaten bakar mısınız, hep üzüntü ve hastalık veriyor. Hep üzüntü ve hastalık veriyor. Bunlar sadakatle ilgili bir problem de yaşıyor olabilir. Yani orada sıkıntı var arkadaşlar. Mühürleyin gitsin ya. Ne yaşarlarsa yaşasınlar. Boş verin. Hadi bu da size gelsin. Aile sorunlarını şifalandırın. Ailenizi affetmeniz, aşk hayatınızı düzeltmenizi de sağlar. Size ters attım. Çok yakında ne istediğinize açıkça karar verin. Böylece şimdi size gelsin. Nişanlanmak geldi arkadaşlar. Aşk hayatınız daha yüksek bir bağlılık seviyesine yükseliyor dedi. Evet, aşk hayatınız daha yüksek bir bağlılık seviyesine yükseliyor. Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu diyoruz. Ve bu akşamki açılımı burada bitiriyoruz. Benim ses gitti çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Yine güzel konular bekliyorum yorumlara arkadaşlar. Yorumlarda buluşmak üzere. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.